Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Karcher VD3 kar modelinin ıslak ve kuru süpürgesinin ıslak çekimini göstermek istiyorum. Bir önceki videoma part 1 olarak yükledim. Süpürgenin kutu açılımı ve detaylarına bakmak isterseniz o videoyu iyice inceleyin. Açıklama ve yorum kısmına da sabitleyeceğim. Burada koltuk yıkayacağız arkadaşlar. Öncesinden aparatla ince tozunu sildiğim koltuğu şimdi ıslak olarak süpüreceğiz. Bu şekilde süpürgenin üst kısmını açıyoruz. Bunu yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Yani 3 haftalık toz torbasının içerisi dolu arkadaşlar. Bunu bu şekilde ıslak su çekeceğiniz zaman torbasını güzelce çıkarmanız gerekiyor. Filtresi içerisinde bulunabilir. Bu şekilde torbayı çıkardım. Tekrardan süpürgeyi sabitliyorum. Yan taraflarını kapatıyorum. Bu şekilde internetten koltuk yıkamak için aparat almıştım. Bununla güzelce koltuklarımı yıkayacağım. Ortamın ışıklandırması sebebiyle net görüntü almakta zorlandım. Bu nedenle arkadaşlar sizden özür diliyorum. Sadece şimdi çıkan suyu net görüntülediğim videolar sadece sizlere part part izleteceğim. Sesi dinleyebilirsiniz. Bu şekilde öncesinde sildim, sonrasında süpürgeyle çekiyorum. Burada makineyi ilk kez kullanacağım için biraz temkinli davrandım. Koltuğu fazla ıslatmadan silmeye çalıştım. Koltuk yıkama işlemini bitirdim. Burada hortumunu çıkarıyorum ve başlığını kaldırıyorum arkadaşlar. Çıkan suya gerçekten inanamadım. Bu şekilde filtrenin bir bölümü ıslanmış. Çıkan su da bu şekilde. Gerçekten burada çok utandım. Ama yeni koltuk dahi alsanız halı yıkama makinesinden çıkacak su böyle oluyor. Ya bu kadar olmasa da yine bu şekilde siyahlaşıyor. Burada koltuğu tekrardan ikinci defa komple yıkadım. Diğer taraflarını göstermek istiyorum sizlere. Burada çıkan su yine beyaz şekilde çıkıyor. Yani biraz daha öncekine göre temiz.
İlk kez yıkadığımdan dolayı önceki yıkamamda birazcık az köpüklemiştim. Yani fazla ıslatmamaya özen göstermiştim. Burada güzel bolca köpükledim. Onun için böyle suyu bol bol çıkıyor arkadaşlar. Yani bu hiç kuşkunuz olmasın, süpürge çok iyi çekiyor. Yani beklentimin üstünde de bir çekim gücü var. Sırf koltuk yıkama için üretilmemiş bir cihaz ama su çektiğine göre bu suyu da çekebilir diye düşünenler olacaktır. Tüm soru işaretlerinizi burada gidermek istedim. Yani bununla halıda, koltukta rahatlıkla silebilirsiniz. Çıkan suyu zaten görüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yaklaşık 3 saat sonra koltuğa baktığımda tamamen kupkuru olduğunu gördüm. Belki de 2 saatte kurumuştur, bilemiyorum. Çünkü içerisinde bulunan suyu tamamen çekti diyebilirim sizlere. Zaten burada da görüyorsunuz, altını, üstüne, koltuğun her tarafını güzelce köpükleyip çektirdim. Burada ikinci çıkan suyu sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Burada çıkan su diğerine nazaran biraz daha temizdi. Bu şekilde sizlere de onu göstermek istiyorum hemen. Görüyorsunuz. Sormak istediğiniz soru varsa yine bana yorum kısmına yazabilirsiniz. Burada size söylemek istediğim bir konu arkadaşlar, filtresi. Filtrenin şu arka kısımlar, yani buralar tamamen kuru. Burada ben bir hata yaptım. Süpürgeyi işlem yaparken devirdim. Devirdiğim için bu taraflar sadece ıslandı. Filtreyi burada üzerine bulunan işaretlere bakarak güzelce çıkarıyorum arkadaşlar. Zaten çıkarması takması da oldukça kolay. Burada iç tarafı tamamen kuru, dış tarafı kuru. Yani belki de süpürgeyi devirmesem hiç ıslanmayacaktı. Görüyorsunuz, bu motor kısmında da sadece devirdiğim kısım ıslak ve pis. Sağ taraf, yukarısı, aşağısı falan tertemiz. Bu nedenle biraz hata yapmış olabilirim. Yani filtre ıslanmayacaktı. Benim hatam sebebiyle birazcık ıslandı. Bu sebeple filtre yıkamasını sizlere göstermek istedim. Fırça, ağırlaştırıcı falan, yani kimyasal kullanmadan sadece suyla durulamanız gerekiyor. Burada arkadaşlar normal koltuk yıkayacaksanız sadece kazan, hortum ve hortumun ucundaki aparat, yani 3 parçayı yıkamanız gerekiyordu. Ben burada yıkamışken tamamen hepsini yıkamak istedim. Sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Yukarıda da arkadaşlar toz torbası bulunuyor. Toz torbasını hiç ıslatmadan plastik kova kuruyunca içerisine yerleştireceğim. Islanmamasına özen gösterin. Çünkü ıslanınca o tozlar yapış yapış olabiliyor. Sormak istediğiniz soru varsa yine yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.